Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asay Çalışkan. Bugün sizlerle çok tatlı bir ananas cüzdan çalışması yapacağız. Gördüğünüz gibi hem çok tatlı ve bir o kadar da pratik bir çalışma oldu arkadaşlar. Kullanımı da çok rahat. Bakın. Hem minik hem de kullanışlı bir cüzdan oldu. Kullanışlı diyorum çünkü neden mi? Hem bu şekilde bir tarafını kartlık olarak bir tarafını para kısmı olarak kullanabilirsiniz. Hem de şöyle benim gibi küçük makyaj aletleriniz, makyaj ürünleriniz varsa onları koyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle hem bu tarafa küçük bir far paletimi, şu tarafa küçük bir rujumu koydum ve yine de kapanıyor. Ve çok güzel. Ananas şeklinde yaptım. Dilerseniz sarı olan kısımlarını kırmızı veya yapıp çilek şeklinde, turuncu yapıp portakal, mandalina şeklinde de bir şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Hemen çantanızda atabileceğiniz küçüklükte kullanışlı minik bir cüzdan. Malzemelerimi tanıtacağım arkadaşlar. Videonun içerisinde daha büyük boyda örmek isteyen arkadaşlarım için de yine bilgilerini paylaşacağım. Ölçü olarak, santim olarak da paylaştım arkadaşlar. Her detayını tek tek paylaşmaya çalıştım. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoların devamı için bu gerçekten çok önemli. Bizi yeni videoyu çekmeye teşvik ediyor arkadaşlar. Evet. Şimdi hazırsanız eğer malzemelerimi de tanıtıp yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, malzemelerimi göstereyim. Şöyle bir mıknatısa ihtiyacımız olacak. Bu yoksa çıt çıt da olabilir veya düğme de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ananas yapacağım için ona uygun 2 tane koton iplik kullanıyorum ve bir de koton makrome iplik kullanıyorum. Polyester olanlardan da kullanabilirsiniz. Kağıt ip vesaire de kullanabilirsiniz. Yani çanta yapımına uygun her ipi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Esneme payı en az olanlara dikkat edin lütfen. Kullandıkça esneme yapmasın. Makasa ihtiyacımız var. Bir de kullanacağınız ipinize uygun tığa ihtiyacınız var. Ben çok sert olmasını istediğim için normalde 4 numarayla ördüğüm ipi 3 numarayla öreceğim arkadaşlar. Ellerimiz farklı olabilir, ayarları, iplerimiz farklı olabilir. O yüzden örerken mesela ördüğünüz parça şöyle elinizde cüzdan olarak kullanacaksınız. Şöyle bir kartınızı koyup üzerinden ölçü alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Ana rengimizle başlayacağız. Zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Her zamanki gibi ilk çektiğim zinciri saymıyorum. Onun üzerine zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu esnada zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin. Biraz gevşek çekmeye çalışın arkadaşlar. ...17 tane zincir çektim. Şimdi bir tane de dönüş için fazladan çekiyorum ve hemen yanındaki zincirin içerisine batıp sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Tığıma ip almıyorum. Direkt batıyorum ve işliyorum. Sıra sonuna kadar her zincirin içerisine bir kere olarak batıyoruz arkadaşlar bu esnada. Toplamda 17 tane zincirimiz olmuş olacak. Eğer direkt oyuncak ördüğümüz iplerle örmek isterseniz ipinizi dilerseniz 2 kat yapabilir veya zincir sayınızı fazla çekebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için dediğim gibi elinizde herhangi bir kartla ölçüm yapabilirsiniz. Bir tane zincirimi çektim. Ve şu ipimi, kısa ipimi de beraber işleyeceğim arkadaşlar. Bu sırada
Şimdi zincir çektikten sonra en son yaptığım sık iğnenin tepe kısmına batıyorum ve bir tane sık iğnemi yine yapıyorum. Daha sonra yanındakine batıyorum. Kısa ipimi de beraber yürütmek istiyorum. Ve devam edeceğim. Yine bu sırada da her sık iğnenin tepesine bir kere olarak batacağız arkadaşlar. Sık iğnelerimizi öreceğiz. İlk sırada eliniz ne kadar sıkı veya gevşek tuttuysanız daha sonraki sıralarda da öyle örmeye çalışın arkadaşlar. Evet, geldim. Aşağıdaki bir tane zincir çektiğim yere de hemen batıyorum. Toplamda 17 tane sık iğnem olmuş oldu. Bütün örgüm boyunca bu 17 tane sık iğneyi korumalıyız. Sayımız değişmemeli. Ara ara sıralarda sayarak örebilirsiniz arkadaşlar. Her birine bir kere batarak sık iğnemi örüyorum. Şimdi bu sıra haricinde birkaç sıra daha öreceğim ve ananas modelimize ekleyeceğiz. Hemen kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet, ördüm arkadaşlar. Toplamda hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra boyunca ördüm. Ölçü vermem gerekirse de 11 santim örmüşüm arkadaşlar. Genişlik olarak da kart genişliği dedim ama hemen size genişlik ölçüsü de vermek istiyorum. Pardon. O da 11 santim arkadaşlar. Genişliğimiz 11 santimmiş. Boyumuz daha devam edecek tabii ki. Mezuranız da yoksa hemen elinizde bir kartla kartınızı şöyle yerleştirin. Şöyle katladığınızda burası üste gelecek olan kısım arkadaşlar. Burası şöyle iç kısımda kalacak. O yüzden modelimizi buraya ekleyeceğiz. Şimdi bakın yeterli olmuş oldu kartımızın orta kısmına gelince. Hemen buraya modelimizi ekleyelim arkadaşlar. Şimdi 1 2 sık iğne ördüm. 2 sık iğne örerken arkadaş pardon biraz elim kaymış. Şimdi 1 2 sık iğne ördüm arkadaşlar. 2 sık iğne ördükten sonra hemen burada sarı ipimi alıyorum. Normalde sarı ipim biraz ince arkadaşlar ama şimdi ipim tığımıza dolayarak yapacağımız için çok önemli olmayacak. Şimdi arkadaşlar burada aslında şunu çıkartıyorum tığımdan. Son 2 ilmeği kalıyor tığımda. Burada sarı ipimi bağlayacağım. Evet. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Batıyorum. 1 2 3 ikili trabzan yapıyorum. 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ikili trabzan yaptım. Aynı sık iğnenin içerisine. İlk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Tığımı ipten çıkarttım. İlk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Ve ipimi alıyorum. Bu şekilde işledim. Şimdi burada tekrar beyaz ipime geçiş yapıyorum. Şu şekilde beyaz ipime geçirdim. Tekrar yaptığım sık iğnenin yanına batarak sık iğne yapmaya devam ediyorum.
Sarı ipimi kesmedim arkadaşlar bu aşamada. Evet. Hemen yanındaki sık iğneye battım arkadaşlar. Araya 5 tane sık iğne yapıyorum ve sarı ipimi kesmiyorum. 2 3 4 5. Dışarıda bir çalışma var arkadaşlar. O yüzden arada ses gelebiliyor. 5 tane yaptıktan sonra sonuncusunun yine böyle 2 tane kaldırdığımda, yani sık iğnemi tamamlamıyorum. Sarı ipimi alıyorum. Şimdi hemen yanındaki sık iğneye 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Pardon. Yine tığımı ipimden çıkarttım. İlk yaptığımın tepesine batıyorum. İpimi alıyorum. Geçiriyorum. Bu aşamada beyaz ipime geçiyorum arkadaşlar. Sarı ipimi iyice sarı ipimi iyice sıkıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Yine araya 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve bu aşamada yine sarı ipimi alıyorum, geçirdim. Yine aynı yere 1 2 3 4 5 6 7 8.'yi yapıyorum. İlk yaptığımın tepesine batıp ipimi alıyorum, geçirdim ve beyaz ipimi alıyorum ve işledim ve yanındaki sık iğneleri örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, geldim arkadaşlar, sıra sonunda bir zincirimi çektim ve dönüyorum. Şimdi artık bu sırada tekrar 17 tane sık iğnemiz olmalı. 2. Bu aşamada şöyle ananasın tepesine batmamız gerekiyor arkadaşlar normalde, ama ben daha sonra yeşil iple yaprak yapacağım için orayı boş bırakıyorum ve şuraya batıyorum. 3 4 ve 17. Bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Artık düz bir şekilde öreceğim arkadaşlar. Toplamda hemen hemen 25 santime yakın öreceğim. Dediğim gibi 25 santim kadar örelim ama ipimizi kesmeyip bekleyelim. Evet, geldim arkadaşlar. İstediğim uzunluğa geldi. Hemen şöyle sizinle ölçeceğim. ...25 santim demiştik ama 28 santim ancak kurtardı arkadaşlar. 28 santim uzunluğunda yaptım. 28-29 santim şeklinde yapabilirsiniz sizler de. Şöyle kartımı koyduğumda arkadaşlar, şöyle katlıyorum. Kartımı koydum. Arada 2 tane sıra bırakıyorum ve diğer tarafımı katlıyorum. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Arada boşluk bırakmayı unutmayın. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen dikiş işlemime geçmeden önce ananaslarımın yaprağını çalışacağım. Daha rahat çalışacağım için bu aşamada çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadan batıyorum. Anasının ortası kısmından battım. Ördüğüm trabzanların tepesinden batarak arka tarafa geçiş yapıyorum arkadaşlar.
böyle kalınlaştırabilirsiniz. İsterseniz ilk aşamada ipinizi 2 kat yapabilirsiniz. Ben hesaba katmadım onu. Ama ipimi direkt 2 kat yapıp başlasaydım daha güzel olurdu. Bu şekilde ananasın yapraklarını yapmış oldum. Sırasıyla diğerlerine de aynı işlemi yapabilirsiniz. Şu kısımlar arkadaşlar. Bakın trabzanların tepelerini boş bırakmıştık. Oralara batarak devam ediyorum. Diğer ananasları da aynı şekilde yapıp gelelim. Evet, şimdi arkadaşlar yerlerimizi belirleyeceğiz. Şu kartınızı alın. Bakın katlayın. Koyun. Burası sizin. Şurası dikiş yapmaya başlayacağınız yer. Hemen ipinizi oraya takın. Yeriniz belli olsun. Bu tarafı da yine aynı şekilde yapın arkadaşlar. Bu aşamada ipimi hiç kesmiyorum. Direkt örmeye devam edeceğim. Şimdi ipim şurada. Burada batıp karşıdan ipimi alıyorum. Bakın öreceğim taraf, dış taraf bana bakıyor. Bitiş sıranızda buna dikkat edersiniz. Eğer şu tarafta bitti, tersten örmeye başlarsanız bir sıra daha örüp bu şekilde örgünüzü döndürebilirsiniz. Yani şu bitiş kısmı sıranızda dikkat edin, bu şekilde birleştireceğiniz tarafta düz taraf size baksın ki birleştirdiğiniz yer düz gözüksün. Şimdi şu şekilde yapıyorum. Devam ediyorum. 1, şöyle sıraların başına sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4. Hemen bakalım. Birleştirme yerimiz diğer tarafta. Şu sıramızın başı. Hemen oraya da ipimi takayım. Arada kalan her yere sık iğnemi öreceğim. Oraya gelene kadar. Beş tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi bu aşamada bu kenarımı artık birleştireceğim. İpimi tekrar çıkartabilirim. Bu taraftan batıyorum. Hem de buradaki örgümün ilk sırasına batıyorum. Alıyorum ve beraber işliyorum. Bu şekilde arkadaşlar şöyle tutun. Karşılıklı gelen boşluklara birlikte batıp sık iğnenizi örebilirsiniz. Bakın buradan batıyorum ve hemen karşısında çıkıyorum. Denk gelen boşluklara batıp sık iğnemi örüyorum. Bu şekilde devam edelim. Şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Geldim. Şimdi bu aşamada şurada sık iğnelerimizin tepeleri var. Böyle katladığınızda hemen ortaya çıkıyor. Bu aşamada oraya batacağım arkadaşlar. İpimi hem hiç kesmiyorum hem de dışarıdan güzel bir görüntü olmuş oluyor. O tepelere bataraktan yine normal sık iğne örüyorum. Ve hem de güzel bir görüntü oluyor. Siz dilerseniz tabi bu görüntüyü istemezseniz şu şekilde kalsın isterseniz. Bu aşamada ipinizi buradan kesip tekrar buradan bağlayıp dikebilirsiniz. Ama kalın bir ip olduğu için hem düğüm olsun istemiyorum ben. Hem de böyle daha temiz bir görüntü oluyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde dönüyorum. Aynen böyle geliyorum, devam ediyorum. Burada da yine aynı burada yaptığım işlemi yapıyorum, geçiyorum ve şurada son kalan birleştirmemizi de yapıp ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Evet, geldim. İlk yaptığım sık iğnenin şöyle tepe kısmına birleştirme işlemi yapıp bir zincirimi çekiyorum. İpimi arka taraftan yürütmem gerekiyor arkadaşlar. Saklamamız gerekiyor. Şimdi şu ipimi de hemen şuradan çıkartıyorum.
Şöyle yapalım. Bakın bu şekilde daha temiz bir görüntü olmuş oldu. Çok tatlı oldu. En son aşamamız mıknatıslarımız kaldı arkadaşlar. Benim mıknatıslarım dikmeli. Bunların geçirmeli olanları da var. Siz o şekilde alırsanız eğer direkt geçirebilirsiniz. Ben şöyle dikeceğim. Orta kısmını ortalayıp bir parçasını bu tarafa, diğer parçasını da bu tarafa olaraktan şöyle göstereyim. Dikeceğim arkadaşlar. Zaten şurada hemen dikiş yerleri var. Bakın. Oralardan bir iğne yardımıyla dikişimi yapacağım. İpim kalın olduğu için beyaz renkte, aynı renkte bir başka iplikle dikeceğim arkadaşlar. Hemen dikişimi yapıp cüzdanımızın son haliyle geliyorum. Evet, çantam, cüzdanım pardon hazır arkadaşlar. Şu şekilde mıknatısımı da diktim. Çok güzel, kullanışlı oldu arkadaşlar. Bakın. Kartımı rahatlıkla koyuyorum. Gayet de genişlik olarak da güzel oldu. Şu şekilde küçük bir far paletim var mesela. Onu da koyabiliyorum. Bu tarafa küçük bir rujum var. Onu da ekleyebiliyorum. Bakın kapandı. Çok kullanışlı bir cüzdan olduğunu düşünüyorum. Sizler de örerek hem satışını yapabilir hem de anneler günü geliyor hazır yaklaşırken sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Çok güzel, çok pratik, gün içerisinde eminim ki birkaç taneyi rahatlıkla bitirebileceğinizi düşünüyorum. Ben video olduğu için biraz uzatmaya çalıştım arkadaşlar. Detaylı anlatmaya çalıştım. Ama normalde örüldüğünde çok rahat 1 saat 45 dakika içinde vesaire biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dilediğiniz boyutta da örebilirsiniz. Başta da dediğim gibi başlangıç zincirinizi fazla yapabilirsiniz. Uzunluğunuzu fazla yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Bu şekilde kullanımı rahat, tatlı bir ananas cüzdanımız olmuş oldu. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Beni hem YouTube'dan hem de Instagram'dan aynı isimden Asar Çalışkan olarak aratıp bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.